Merhaba değerli izleyiciler. Büyük Patlamanın Özel Doğası serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde uzay zaman, ışık konileri, uzay zaman metrikleri ve konformal geometri kavramlarından detaylı bir biçimde bahsedeceğiz. Minkowski'nin uzay zaman kavramıyla özel göreliliği yeniden formüle etmesi, geometri ve onun fizikle bağlantısına dair anlayışımızda derin bir değişime işaret etmiştir. Minkowski'nin çalışmalarından önce uzay ve zaman ayrı, farklı varlıklar olarak kabul ediliyordu. Ancak uzay ve zamanın tek bir dört boyutlu süreklilikte birleştirilmesi artık hem özel hem de genel görelilik için temeldir. Fiziğin ön saflarına daha derin, daha geometrik bir bakış açısı getirmiştir. Minkowski 1908'de 4 boyutlu uzay zamanı tanıttığında Einstein başlangıçta bu formülasyona karşı çıkmıştır ve geliştirdiği özel göreliliğe yönelik orijinal cebirsel yaklaşımını tercih etmiştir. Ancak Minkowski'nin geometrik içgörüsü özel göreliliğin temel özelliklerini daha derin ve zarif bir şekilde kapsamaktadır. Bu durum sonunda Einstein'ın Minkowski'nin fikirlerini benimseyip genişleterek genel görelilik kuramının temelini oluşturmasına yol açmıştır. Bu kuramda uzay zaman artık özel görelilikte olduğu gibi düz değil, kütle ve enerjinin varlığıyla eğridir. Minkowski'nin anlayışında uzay zaman bilindik 3 uzaysal boyutu ve 4. bir zaman boyutunu içerir. Bu çerçevede evrendeki olaylar 4 boyutlu uzaydaki noktalar olarak temsil edilmektedir ve her olayın hem uzaysal hem de zamansal koordinatları vardır. Bu tek başına klasik geometrinin basit bir uzantısı gibi görünse de Minkowski'nin fikrinin devrim niteliğindeki yönü bu boyutların nasıl etkileşime girdiğinde yatmaktadır. Özellikle de uzay zamanın geometrisini yöneten metrik aracılığıyla. Zamanın uzaydan ayrı olarak ele alındığı geleneksel Öklit uzayının aksine Minkowski'nin uzayı uzaysal ve zamansal boyutlar arasında net bir ayrım yapılmasına izin vermez. Öklit geometrisinde iki nokta arasındaki mesafe bilindik Pisagor teoremi ile verilmektedir. Ancak Minkowski'nin uzay zamanında uzay zaman aralığı uzay zamandaki iki olay arasındaki mesafe zamanı farklı şekilde içerir. Özel görelilik için Minkowski metriği şekilde gösterildiği gibi verilmiştir. Burada C ışık hızıdır. Zaman bileşeniyle ilişkili negatif işaret zamanın uzaya kıyasla farklı doğasını yansıtmaktadır. Bu ayrım uzay zamanın farklı zaman örneklerinde uzayı temsil eden basit bir 3 boyutlu dilim dizisine bölünemeyeceğini ima eder. Bunun yerine uzay zaman, zamansal ve uzaysal koordinatların derinlemesine iç içe geçtiği tek bir bölünemez bir bütün oluşturur. Bu özel göreliliğe eş zamanlılığın göreliliği gibi karşı sezgisel özelliklerini veren şeydir. Bu birleşik uzay zamanın önemli bir sonucu klasik eş zamanlı kavramının bozulmasıdır. Newton fiziğinde zaman mutlaktır. Yani farklı yerlerde ancak aynı anda gerçekleşen olaylar tüm gözlemciler için eş zamanlı olmaktadır. Ancak Minkowski'nin uzay zamanı bu kavramı savunulamaz hale getirir. Özel görelilikte eş zamanlık görelidir. Uzaysal olarak ayrılmış iki olayın aynı anda gerçekleşip gerçekleşmemesi gözlemcinin hareket durumuna bağlıdır. Bu birbirini etkileyebilen olaylar ışık konisinin içindekiler ve etkilenmeyen olaylar ışık konisinin dışındakiler arasındaki sınırı temsil eden Minkowski'nin ışık konileri veya sıfır konileri kullanılarak anlaşılabilir. Bu konilerin yapısı gözlemcinin hızına bağlıdır ve farklı gözlemcilerin hangi olayların eş zamanlı olduğu konusunda fikir ayrılığına düşeceğini gösterir. Bu dünya üzerinde birbirlerinin yanından geçen iki bireyin her birinin Andromeda galaksisindeki uzak bir olayın eş zamanlı durumunu düşünmesi örneğinde canlı bir şekilde yakalanmıştır. Nispeten düşük hızlarına rağmen her gözlemcinin eş zamanlı olarak kabul ettiği olaylar haftalarca farklılık gösterebilir. Bu Andromeda paradoksu küçük göreli hızların bile kozmolojik olarak uzak olaylar için algılanan eş zamanlılıkta önemli farklılıklara yol açabileceğinin çarpıcı bir örneğini temsil eder. Bu etki özellikle nesneler ışık hızına yaklaştıkça daha yüksek hızlarda daha belirgin hale gelir. Minkowski'nin geometrisi uzay zamanın nedensel yapısını anlamada oldukça önemli olan sıfır koniler kavramını tanıtmaktadır. Her gözlemcinin referans çerçevesinde sıfır koni belirli bir olaya nedensel olarak bağlanabilen olaylar kümesini belirler. Örneğin
bir gözlemcinin gelecekteki ışık konisi içindeki olaylar potansiyel olarak mevcut olaylardan etkilenebilirken, ışık konisi dışındaki olaylar uzay ve zamanda nedensel olarak ilişkili olmak için çok uzaktadır. Çünkü hiçbir sinyal veya bilgi ışıktan daha hızlı hareket edemez. Bu geometrik anlayış modern fiziğin çoğunun temelini oluşturur. Örneğin genel görelilikte büyük nesnelerin neden olduğu uzay zaman eğriliği bu sıfır konilerin şeklini bozarak ışığın ve maddenin evrende alabileceği yolları değiştirir. Böylece evrenin nedensel yapısı hangi olayların başkalarını etkileyebileceği madde ve enerji dağılımına bağlı olarak uzay zamanın dinamik bir özelliği haline gelir. Özel göreliğin ötesinde konformal geometri özellikle genel görelilik ve kozmoloji bağlamında uzay zamanın yapısını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Konformal dönüşümler eğriler arasındaki açıları korur. Ancak uzunluklarını korumaz. Yani uzay zamanın ölçeğini değiştirirken nedensel yapısını korumaktadır. Bu dönüşümler kozmolojik modellerde sonsuzluğu tanımlamada veya konformal yapının ışığın ve maddenin aşırı kütle çekimi alanlarında nasıl davrandığına dair fikir verdiği kara delik ufuklarının incelenmesinde özellikle yararlıdır. Genel görelilik bağlamında Einstein'ın önerdiği eğri uzay zaman temel olarak yerel yaklaşımlar yoluyla Minkowski'nin düz uzay zamanına bağlıdır. Kütle çekim alanlarının zayıf olduğu bölgelerde genel görelilik tarafından tanımlanan eğri uzay zaman yerel olarak Minkowski'nin düz uzay zamanına benzer. Ancak güçlü kütle çekim alanlarının varlığında uzay zaman eğriliği önemli hale gelir ve kütle çekimsel zaman genişlemesi ve ışığın bükülmesi gibi olgulara yol açar. Bunlar Minkowski'nin çerçevesinin temelini oluşturduğu ancak yalnızca genel teori içinde tam olarak gerçekleştirilen olgulardır. Minkowski'nin özel göreliliğinin geometrik yorumu yalnızca Einstein'ın teorisinin daha sezgisel bir şekilde anlaşılmasını sağlamakla kalmamıştır. Aynı zamanda genel görelilik, kuantum alan teorisi ve hatta kuantum kütle çekimine yönelik çağdaş yaklaşımların daha sonraki gelişimi için zemin hazırlamıştır. Minkowski'nin devrim niteliğindeki içgörüsü herhangi bir gözlemcinin hareket durumundan bağımsız olarak geçerli olan uzay zaman için nesnel bir geometri formüle ederek bu öznel dilimlemeyi ortadan kaldırmıştır. Minkowski bunu yaparak uzay ve zamanı tüm gözlemciler arasında tutarlı kalan tek tutarlı dört boyutlu bir yapıda birleştiren bir çerçeve meydana getirdi. Bu soyutlama uzay, zaman ve hareket arasındaki etkileşimin daha derin bir şekilde anlaşılmasını sağlayan evrensel bir uzay zaman geometrisi sunmaktadır. Bir anlamda Minkowski, gözlemcinin hızından bağımsız olarak geçerliliğini koruyan sabit bir geometrik yapı sunmuştur. Bu çerçeveyi tam olarak anlamak için zamanı 3 boyutlu uzayların bir ardışıklığı olarak düşünmekten uzaklaşmalı ve uzay zamandaki tüm olaylar arasındaki ilişkileri kapsayan daha karmaşık bir geometrik yapıyı benimsemeliyiz. Minkowski'nin sıfır konileri bu yapının anahtarını sağlamaktadır. Bu uzay zaman anlayışının merkezinde belirli bir olaya odaklanan ve ışığın o olaydan veya o olaya doğru alabileceği olası yolları tanımlayan çift koni olan sıfır koni bulunur. Sıfır koni olaydaki tüm yönlerin ışık hızını temsil eder ve birbirini etkileyebilen ve etkileyemeyen olaylar arasındaki sınır görevini görür. Geçmiş sıfır konisi olaya doğru içeriye doğru birleşen ışık ışınlarını tanımlarken, yani belirli bir noktaya doğru ilerleyen ışık parlaması gibi, gelecekteki sıfır konisi ise olaydan dışarıya doğru yayılan ışığı temsil eder. Sanki o noktadan bir ışık parlaması yayılıyormuş gibi. Bu çift koni yapısı uzay zamanının nedensel sınırlarını kapsar. Işık konisi içindeki olaylar birbirleriyle nedensel ilişkilere sahip olabilirken dışındakiler ise nedensel olarak bağlantısıdır. Çünkü aralarındaki boşluğu kapatmak için ışıktan daha hızlı hareket eden hiçbir şey olamaz. Uzay zaman diyagramlarında sıfır koniler genellikle 45 derecelik bir eğimle çizilir ve ışık hızının c eşittir 1 olduğu birimler varsayılır. Pratik bir anlayış için bu ışık saniyeleri, ışığın bir saniyede kat ettiği mesafe veya ışık yılları gibi tutarlı zaman ve mesafe birimleri kullanmak anlamına gelir. Ve bu da uzay zaman diyagramlarının nedensel ilişkileri doğru bir şekilde yansıtmasını sağlar. Bir parçacığın dünya çizgisi uzay zamanda izlediği yoldur ve zaman içindeki geçmişini işaretler. Sıradan madde gibi büyük parçacıklar için dünya çizgisi yörüngesi boyunca
her noktada sıfır koni içinde yer almak üzere kısıtlanmıştır. Bu büyük parçacıkların her zaman ışık hızından daha düşük hızlarda hareket etmesi gerektiğini yansıtır. Bu dünya çizgileri eğri olabilir. Bu da parçacığın ivmelendiğini gösterir ve eğrilik kuvvetlerin veya hızdaki değişikliklerin etkilerini temsil eder. Fotonlar gibi kütlesiz parçacıklar için dünya çizgisi bu parçacıklar ışık hızında hareket ettiğinden sıfır konisinin yüzeyini takip eder. Büyük ve kütlesiz parçacıkların yörüngeleri arasındaki ayrım göreliliğin temel bir yönünü yansıtır. Işığın hızı aşılamaz bir sınırdır ve tüm parçacıklar sıfır koni içinde veya sınırındadır. Boş koni yapısı ayrıca olaylara nedensel bir düzen getirir. Özel göreliliğe göre hiçbir sinyal veya etki ışık hızından daha hızlı yayılamaz. Dolayısıyla bir olay P yalnızca aralarındaki her noktadaki boş konilerin içinde veya üzerinde kalan nedensel bir yol varsa başka bir olayı yani Q'yu etkileyebilir. Bu nedensel yol bizim dünya çizgisi dediğimiz şeydir ve yol her zaman geçmişten geleceğe işaret etmelidir. Minkowski'nin uzay zamanında bu geçmiş ve gelecek yönleri arasındaki ayrımı vurgulayarak boş konilere bir zaman yönelimi getirir. Bu nedenle Minkowski'nin uzay zamanında olaylar yalnızca gelecekteki ışık konilerindeki nedensel olayları etkileyebilir ve yalnızca geçmiş ışık konilerindeki olaylardan nedensel olarak etkilenebilirler. Bu nedensel yapı ışıktan daha hızlı iletişimin mümkün olmadığı ve nedenselliğin kesinlikle uzay zamanı geometrisiyle sınırlı olduğu evrenin göreli görüşünü anlamak için merkezi öneme sahiptir. Özel görelilikte Minkowski'nin uzay zamanı sıfır konilerin her yerde tutarlı bir şekilde hizalandığı tek düzedir. Ancak genel görelilikte uzay zaman artık düz değil, kütle ve enerjinin varlığıyla eğridir. Bu eğrilik sıfır konilerin şeklini ve yönelimini etkiler. Bir yıldızın veya kara deliğin yakınında olduğu gibi güçlü kütle çekimi alanlarının varlığında sıfır koniler deforme olur ve uzay zamanın eğri geometrisini yansıtır. Einstein'ın genel göreliliği sıfır koniler tarafından tanımlanan nedensellik yapısına hala uymaktadır. Ancak koniler artık kütle çekim alanına bağlı olarak eğrilebilir, gerilebilir veya büzülebilir. Bu şekilde uzay zaman genellikle bir tür lastik levha olarak düşünülür. Burada sıfır koniler levhaya çekilir ve levha kütle ve enerji tarafından gerilirken veya bükülürken düzgün bir şekilde deforme olur. Bu deformasyon nedensel ilişkileri bozmaz. Ancak bunları eğri uzay zaman bağlamında nasıl anladığımızı değiştirir. Minkowski'nin uzay zamanı evrendeki nedenselliğin net ve mutlak bir resmini verir. Sıfır koniler ışık hızının dayattığı temel sınırları temsil eder ve parçacıkların dünya çizgileri sıfır koniler tarafından belirlenen sınırlar içinde kalarak bu nedensel yapıya saygı gösterir. Sonuç olarak Minkowski'nin uzay zaman geometrisi hem özel hem de genel göreliliğin temelini oluşturan temel çerçeveyi sunarak olayların evrende nasıl ortaya çıktığına dair birleşik bir resim ortaya çıkarmaktadır. Sıfır koniler yalnızca ışık ve maddenin olası yollarını belirlemekte kalmaz. Aynı zamanda olaylar arasındaki nedensel ilişkileri de gösterir, yönetir ve evrenin sinyallerinin yayılması ve bir olayın diğerine etkisi konusunda tutarlı kurallara uymasını sağlar. Escher'in hiperbolik düzlem tasviri bozulmaların doğal olarak meydana geldiği ancak geometrik özelliklerinin dönüşüm altında tutarlı kaldığı bir alanı göstermektedir. Görüntünün düzgün bir şekilde deforme edilebilen bir lastik levha üzerine basılmış olduğunu hayal edebiliriz. Görüntüdeki sınıra yakın varlıklardan birini alıp düzgün bir şekilde merkeze taşısaydık, genel alanın yapısı yine de aynı temel geometriyi yansıtırdı. Varlıklar yer değiştirebilir. Ancak aralarındaki geometrik ilişkiler, örneğin açılar ve mesafeler hiperbolik anlamda aynı kalırdı. Bu, hareketlerin ve deformasyonların bir noktayı veya şekli diğerine eşleyebildiği ve aynı zamanda uzayın içsel özelliklerini koruyabildiği hiperbolik geometrinin bir simetrisidir. Bu benzetme diffeomorfizmler veya genel koordinat dönüşümleri kavramı aracılığıyla genel göreliliğe kadar uzanır. Diffeomorfizmler uzay zamanı geometrisini temel fiziksel içeriğini değiştirmeden düzgün bir şekilde deforme eden dönüşümlerdir. Bir diffeomorfizm altında uzay zaman noktaları ve yapıları Escher'in resmindeki varlıklar gibi düzgün bir şekilde hareket ettirilir. Ancak
altında yatan fizik değişmez kalır. Bunun nedeni genel görelikteki fizik yasalarının bu tür deformasyonlar altında değişmez bir şekilde formüle edilmiş olmasıdır. Genel kovaryans Einstein'ın genel görelilik teorisindeki temel bir ilkedir ve uzay zamanı yöneten fiziksel yasaların koordinatların herhangi bir düzgün dönüşümü veya deformasyonu altında tutarlı kalmasını sağlar. Bu anlamda uzaydaki koordinatlar ve konumlar değişebilirken tanımladıkları fiziksel gerçeklik değişmez. Kauçuk levha benzetmesi bu kavramı görselleştirmeye yardımcı olur. Levhayı gerdiğimizde veya sıkıştırdığımızda uzayın geometrisi düzgün bir şekilde değişir. Ancak uzayın içsel özellikleri, örneğin noktalar arasındaki mesafeler veya çizgilerin eğriliği etkilenmez. Bu deformasyon uzayın tamamen yapılandırılmamış hale geldiği veya geometrisinin kaybolduğu anlamına gelmez. Bunun yerine bu tür dönüşümler altında değişmeyen şey noktalar ve eğriler arasındaki ilişkiler ve uzayın geometrisini tanımlayan metrik gibi fiziksel olarak anlamlı yapılardır. Manifold kavramı hem matematiğin hem de genel göreliğin merkezindedir. Manifold herhangi bir sayıda boyuta sahip olabilen düzgün bir uzaydır ve görelilikte uzay zamanın 4 boyutlu bir manifoldu, uzayın 3 boyutu ve zamanın 1 boyutu olarak modellenir. Önemlisi bir manifold kendi başına düzgün bir yapıdır. Ancak ona bir metrik atayıncaya kadar tam geometrik bilgiden yoksundur. Metrik, manifold üzerindeki mesafeleri ve açıları tanımlayan matematiksel bir nesnedir. Genellikle G ile gösterilir ve eğrilerin uzunluğunu, noktalar arasındaki en kısa mesafeyi ve kesişen eğriler arasındaki açıları ölçmemize olanak tanır. Escher'in sanat eserinin hiperbolik geometrisinde metrik, Öklit geometrisinden farklı mesafelerin ölçülmesine olanak tanır. Örneğin hiperbolik uzaydaki bir jeodezik, iki nokta arasındaki en kısa yol, uzayın sınırına dik açılarla ulaşan dairesel bir yay gibi görünür. Bu jeodezikler Öklit uzayındaki düz çizgilerden farklıdır. Ancak yine de hiperbolik anlamda iki nokta arasındaki en kısa yolu temsil ederler. Genel görelilikte metrik tensör G yalnızca mesafeleri ölçmenin bir yolunu sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda uzay zamanın eğriliğini de kodlar. Bu eğrilik sırayla uzay zamanın geometrisini çarpıtan madde ve enerjinin varlığını yansıtmaktadır. Bu nedenle genel görelilikte uzay zaman dinamiktir. Yani geometrisi kütle ve enerjinin dağılımına bağlı olarak değişebilir. Jeodezik kavramı hem hiperbolik hem de göreli bağlamlarda hareketi anlamak için çok önemlidir. Escher'in resminin hiperbolik geometrisinde jeodezikler sınırı dik açılarla kesişen dairesel yaylar olarak temsil edilir. Bu yaylar hiperbolik uzaydaki iki nokta arasındaki en kısa yolu temsil eder. Benzer şekilde genel görelilikte jeodezikler serbest düşen nesnelerin eğri uzay zamanı izlediği yolları temsil eder. Bu yollar eğri uzaylarda düz çizgilerin genelleştirilmesidir. Örneğin Dünya gibi bir büyük nesnenin varlığında uzay zamanı eğriliği jeodeziklerin eğrilmesine neden olur ve bunu kütle çekimsel çekim olgusu olarak gözlemleriz. Kütle çekiminin etkisi altında hareket eden ancak başka bir kuvvete tabi olmayan nesneler uzay zamanında bu jeodezik yolları izler. Bu yüzden genel göreliliğin kütle çekimini bir kuvvet olarak değil, nesnelerin uzay zamanının doğal eğriliği izlemesinin sonucu olarak tanımlandığını söylemekteyiz. Hiperbolik geometrinin özel örneğine dönersek, metrik noktalar arasındaki mesafeleri hesaplamak için kullanılabilir. Escher'in Beltrami-Poincare konformal hiperbolik uzay gösteriminde jeodezikler dairesel yaylar olarak gösterilir ve P ve Q noktaları arasındaki hiperbolik mesafe doğal logaritmaları içeren formülle verilir. Bu formül şekilde gösterildiği gibidir. Burada QA ve PA, PQ noktaları ile hiperbolik uzayın sınırındaki bir uç nokta A arasında Öklit mesafelerini temsil eder. Hiperbolik uzayın sözde yarıçapı olarak adlandırılan sabit C, hiperbolik geometrinin ölçeğini karakterize etmektedir. Bu formül arka plan uzayındaki Öklit mesafeleri ile Escher'in resminin Öklit dışı geometrisindeki hiperbolik mesafeler arasındaki ilişkiyi vurgular. Escher'in hiperbolik geometrik tasviri genel görelilikte merkezi rol oynayan difeomorfizmler ve genel kovaryans için sezgisel görsel bir benzetme sağlamaktadır. Hem hiperbolik geometri hem de eğri uzay zaman geometrisi mesafeleri ve jeodezikleri tanımlayan metrikleri içerir.
ve her ikisi de içsel fiziksel özelliklerini değiştirmeden düzgün bir şekilde deforme edilebilir. Bu uzay zamandaki koordinatlar ve konumlar dönüşüme tabi olsa da altta yatan geometrik ve fiziksel yasaların değişmez kaldığı fikrini güçlendirmektedir. Genel görelilikte bu uzay zaman geometrisinin sabit değil, dinamik olduğu, kütle ve enerji dağılımına yanıt olarak değişebildiği, ancak yine de herhangi bir belirli koordinat sistemini veya gözlemcinin bakış açısını aşan tutarlı fiziksel yasalar tarafından yönetildiği sonucuna götürür. Lastik levha benzetmesi bu esnekliği göstererek uzay zamanın şeklinin deforme edilebileceğini, ancak nedensel ve fiziksel yapısının bozulmadan kaldığını bize söylemektedir. Buradaki tartışma görelilik bağlamında konformal geometriye, özellikle geleneksel metrik tabanlı geometriden nasıl farklılaştığına ve Minkowski uzay zamanındaki önemine değinir. Merkezi fikir, metrik geometrinin noktalar arasındaki mesafeler ve uzunluklar hakkında doğrudan bir kavram sağlamasına karşın, konformal geometrinin uzunluk veya mesafe kavramını doğrudan belirtmeden eğriler arasındaki açıları korumaya odaklanmasıdır. Bu ince ama önemli ayrım, özellikle uzay zamanın karmaşıklığıyla uğraşırken hem matematikte hem de fizikte önemli bir rol oynamaktadır. Konformal geometride odak iki eğrinin bir noktada birleştiği açılar gibi sonsuz küçük yapıların şeklini korumak ve farklı yönlerdeki uzunlukların yeniden ölçeklenmesine izin vermektir. Bu konformal yapının mesafeleri doğrudan tanımlamasa da sonsuz küçük ölçeklerde uzunlukların göreli ölçeklenmesini koruduğu ve böylece yapıların şeklini veya formunu koruduğu anlamına gelir. Matematiksel terimlerle metrik tensör G düzgün bir omega kare fonksiyonu ile yeniden ölçeklenebilir. Yani omega kare G metriği aynı konformal geometriyi ancak farklı bir metrik yapı ile tanımlar. Bu yeniden ölçekleme özellikle konformal değişmezliğin, konformal alan teorisi ve genel görelilik gibi belirli fiziksel teorilerde önemli hale geldiği teorik fizikte olmak üzere fiziğin ve geometrinin çeşitli alanlarında önemlidir. Bunu düşünmenin faydalı bir yolu konformal geometrinin şekillerinin şeklini ve açılarını yönettiğini, ancak genel olarak anladığımız şekliyle mesafenin esnek bırakıldığını düşünmektir. Geometrinin genel biçimini etkilenmeden gerilebilir veya daraltılabilir. Ayrımı göstermek için Escher'in hiperbolik düzlemini konformal geometri açısından değerlendirelim. İlginç bir şekilde hiperbolik düzlem ve Öklit uzayı metrik yapıları mesafelerin ölçülme şekli açısından farklılık gösterse de sınırlı bir bölgedeki konformal yapıları esasen aynıdır. Bu bölge içinde mesafeler büyük ölçüde farklı olsa bile eğriler arasındaki açıların her iki geometride de korunduğunu göstermektedir. Hiperbolik ve Öklit uzayı arasındaki bu karşıtlık uzay zaman geometrisinde de genişletilebilir. Öklit geometrisinde tüm yönler eşit olarak uzay benzeri olarak ele alınır ve mesafe ölçümlerini pozitif metrik işaretler yönetir. Ancak özel göreliliğin temelini oluşturan Minkowski geometrisinde yönlerden biri zaman benzeri olarak ele alınırken diğerleri uzay benzeridir. Bu değişim görelilikte zaman ve uzay arasındaki temel ayrımı ortaya koyar. Örneğin Öklit geometrisinde uzunluklar gerçek ve pozitiftir ve yönler arasındaki açılar basittir. Ancak Minkowski geometrisinde zamansal ve uzaysal farklılıklar bir şekilde ele alınmakta ve zamansal aralıklar zamanın geçişini, uzaysal aralıklar ise uzaysal mesafeleri ölçmektedir. Bu tartışmada zaman ölçümünün ve saat kavramının hem genel görelilik hem de kuantum teorisinin temelini nasıl oluşturduğunu ve kütlenin doğal bir zaman ölçeği oluşturmada nasıl kritik bir rol oynadığını tartışacağız. Kesin doğal saatlerin varlığı esastır. Çünkü genel görelikteki uzay zaman yapısı temelde uzay zamandaki olaylar arasındaki aralıkları ve mesafeleri belirleyen bir G metriğine bağlıdır. Bu metrik zamanı ölçmek için bir mekanizma olmadan işlev göremez. Hem görelilik hem de kuantum teorisinden elde edilen dikkate değer içgörülerden biri, herhangi bir kararlı büyük parçacığın son derece kesin bir kuantum saati olarak hizmet edebileceğidir. Einstein'ın kütle ve enerji arasındaki ünlü ilişkisi E eşittir mc kare, bir parçacığın kütlesinin doğrudan enerjisiyle nasıl ilişkili olduğunu anlamak açısından temel sağlar. Ancak kuantum teorisinde bu enerji Planck formülüyle verilen parçacığın salınım frekansına da bağlıdır. Yani E eşittir h çarpı v. Burada h Planck sabiti ve v parçacığın kuantum salınım frekansıdır.
Dolayısıyla herhangi bir kararlı kütleli parçacık şu frekansta salınım gösterir. Yani tik tak eder. V eşittir mc kare bölü h. Bu ilişki parçacığın kütlesine orantılı bir oranda salınım yaptığını ve onu kuantum seviyesinde bir tür doğal saat yaptığını gösterir. Bu tür parçacıkların kuantum frekansı son derece yüksek ve günlük saatlerde doğrudan kullanım için pratik olmasa da zaman ve kütlenin derinlemesine iç içe geçtiğini gösteren önemli bir örnektir. Esasen büyük kütleli parçacıklar belirli frekanslarda sürekli olarak salınım yapar ve kararlı, düzenli tiktakları evrendeki zamanın geçişlerini destekler. Bunun aksine fotonlar gibi kütlesiz parçacıklar saat olarak hizmet edemez. Bunun nedeni basittir. Enerji, kütle ve frekans arasındaki ilişki, kütle olmadan bir parçacığın zamanı ölçmemize izin verecek şekilde salınamayacağını ima eder. Bir fotonun enerjisi frekans ile orantılıdır. Ancak kütle olmadan içsel bir tik anlamındaki frekansı sıfır olur. Açıklandığı gibi fotonların tek bir salınımı tamamlaması sonsuza kadar sürer ve bu da onları bir zaman tutma mekanizması olarak kullanılamaz hale getirir. Kütleli ve kütlesiz parçacıklar arasındaki bu ayrım, kütlenin hem göreli hem de kuantum bağlamlarında zamanı tanımlamada oynadığı kritik rolü vurgulamaktadır. Tartışmamız daha sonra parçacıkların izlediği doğal yörüngeler olan uzay zamandaki jeodezikler kavramına dönecektir. Genel görelilikte zaman benzeri bir jeodezik, herhangi bir dış kuvvet olmadan yerçekiminin etkisi altında hareket eden büyük bir parçacığın yolunu, serbest hareketini temsil eder. Bu kavram çok önemlidir çünkü zaman benzeri bir jeodezik, uzay zamanda bir nesne için zamanın nasıl evrildiğini açıklar. Genel görelilikte özellikle ilginç olan şey sezgisel jeodezik özelliğinin Öklit geometrisinden tersine çevrilmesidir. Eğri uzay zamanında bir jeodezik boyunca iki nokta arasındaki en uzun zaman yolu serbest düşen büyük bir nesnenin izlediği doğal yoldur. Öklit veya Riemann uzaylarında jeodezikler mesafeyi en aza indirir. Ancak göreli uzay zamanlarda iki nokta arasındaki uygun zamanı en üst düzeye çıkarırlar. Bu özellik serbest hareket halindeki büyük bir parçacığın alabileceği diğer olası yollarla kıyasla olaylar arasındaki mümkün olan en uzun zamanı deneyimlediği gerçeğini yansıtır. Yani serbest düşüş parçacığın deneyimlediği zamanı en üst düzeye çıkarır. Fotonlar gibi kütlesiz parçacıklar için dünya çizgileri sıfır jeodezikleri takip eder. Burada bu eğrilerin uzunluğu sıfırdır. Sıfır jeodezikler uzay zamanda ışık konisi boyunca uzanır ve yapıları uzay zamandaki olaylar arasındaki temel nedensel ilişkileri tanımlamaktadır. Bu bağlamda sıfır konisi yapısı açıları koruduğu ve belirli bir mesafe ölçüsü gerektirmeden nedensel ilişkileri belirlediği için uzay zaman konformal yapısına eşdeğerdir. Bu fikir ışık hızı ve bilgi ve sinyallerin evrende nasıl yayılabileceğini yöneten ışık konisinin yapısı tarafından dayatılan nedensel sınırları anlamakta özellikle önemli hale gelir. Esasında G tensörü ile temsil edilen uzay zaman metriği, zamanı sıradan uzaylardaki mesafeyi yönettiği şekilde yönetir. Ancak uzay zamanda uzaysal mesafelerden ziyade dünya zaman çizgileri boyunca zaman aralıklarının ölçülmesini vurgular. Bu önemli bir noktaya yol açar. Uzay zamanının geometrisi daha doğru bir şekilde kronometri, zamanın ölçümü olarak tanımlanır. Ana çıkarım kütlenin hem kuantum hem de görelilik çerçevelerinde zamanı geçişini tanımlamada merkezi bir rol oynamasıdır. Bu parçacıklar, büyük parçacıklar zamanı temelde tanımlayan doğal saatler olarak hizmet ederken, fotonlar gibi kütlesiz parçacıklar zamanı ölçemez. Kütle, zaman ve uzay zaman yapısı arasındaki bu derin ilişki hem genel görelilik hem de kuantum teorisinin temelini oluşturur ve evren anlayışımızı etkilemeye devam etmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.